Beyin yalnızca devre kartı gibi çalışan bir organ mı, yoksa bilincimiz, öznel deneyim ve benlik duygusu, çok sayıda dalganın uyumundan doğan bir senfoni mi? Dalga temelli bilinç yaklaşımı, klasik nöron ateşlemesi eşittir bilinç denklemini reddetmez. Sinir hücrelerinin nöronların elektriksel iletimi, sinapslar, nöronlar arası temas bölgeleri ve nöronlar ve nörokimyasal aracı moleküller, örneğin serotonin ve dopamin, hala vazgeçilmezdir. Fakat bu yaklaşım nöral etkinlikten doğan geniş ölçekli alan dinamiklerinin, yani beynin farklı bölgelerinde eş zamanlı salınımların birlikte ortaya koyduğu düzenli desenlerin bilinci örgütlediğini öne sürer. Bu çerçevede ana kavram rezonanstır. Geniş anlamıyla eş frekansta veya uyumlu frekanslarda titreşerek güçlenme anlamına gelir. Beyin bölgeleri aynı ya da uyumlu frekanslarda salındığında koherans, zamsal ve zamansal eş zamanlılık, farklı kaynaklardan gelen sinyallerin faz ve frekans bakımından uyumlu olması artar. Birçok zayıf ve dağınık salınım, girişim yoluyla üst üste binip duran dalga benzeri kararlı desenler oluşturabilir. Bu belirli ritimlerin güçlenmesi ve süreklilik kazanmasıdır. Bu tür düzenleri doğrudan ölçen klinik ve araştırma araçları arasında elektroensefalografi, kafa derisine yerleştirilen elektrotlarla beyin elektrik etkinliğinin kaydı ve manyetoensefalografi, beyin elektrik akımlarının oluşturduğu manyetik alanların süper iletken sensörlerle ölçümü bulunur. Çalışmalar farkındalık düzeyi artarken geniş band koherans ve uzun menzilli eş güdümün dağınık duruma kıyasla arttığını göstermiştir. Dalga temelli yaklaşımın fizik zeminini açıklarken iki nokta sık anılır. Kızılötesi ışıma, insan bedeni ısı yayar, ısı atomik moleküler titreşimlerin elektromanyetik dalga olarak uzaya taşınmasıdır. İkincisi de de Broglie dalgası ve dalga fonksiyonu olarak kuantum mekaniğinde her parçacık, örneğin elektron, aynı zamanda dalga gibi davranır. Bu davranışı dalga fonksiyonu adı verilen matematiksel nesne tanımlar. Dalga fonksiyonu parçacığın konum ve momentum gibi nicelikleri için olasılık genliklerini içerir. Süperpozisyon aynı anda birden fazla olası durumda bulunma ve girişim bu düzeyde anlaşılır. Bu iki fikir beynin tamamen parçacık temelli bir tablo yerine parçacıkların ürettiği alanlar ve dalgalar üzerinden de kavranabileceğini ima eder. Nöronlar notaları çalar, fakat uyum, yani tek ve bütünleşik bir deneyim duygusu geniş ölçekli dalga desenlerinin koordine olmasından doğar. Bu bakışı sistematikleştirmek için nöral alan modelleri, Neural Field Models kullanılır. Bu modellerde tek tek nöron yerine nöral popülasyonların ortalama etkinliği bir alan sürekli ortam olarak ele alınır. Böylece dalga yayılımı, geri besleme, kararlılık ve eşik davranışları analitik sayısal olarak incelenebilir. Bu kapsamda öne sürülen ölçümlerden biri bir karmaşıklık indeksi fikridir. Fraktal boyut, sinyaldeki öz benzer yapının ne kadar zengin olduğunu, ölçekten bağımsız desenlerin derecesini ölçer. Kazanç, sinyal genliği şiddeti olarak temsil edilir. Küçük girişlere verilen tepkinin büyüklüğüdür. Koherans, farklı bölgeler arasında faz frekans uyumudur. Kalma süresi ise bir desenin veya durumun ne kadar süre boyunca kararlı kaldığıdır. Bu dört bileşenin birlikte değerlendirilmesi, sıradan uyarılmışlık ile entegrasyonu yüksek istikrarlı örgütlenme arasındaki ayrımı yakalamaya yarayabilir. Dolayısıyla bilinçli durumlar yalnızca yerel ateşleme oranlarıyla değil, alan ölçeğinde düzen, uyum ve süreklilik ölçütleriyle de karakterize edilebilir. Dalga temelli bilinç kuramı, biyofizik ve sinir bilimin yerleşik bulgularını tamamlayıcı bir üst katman önerir. Farmakoloji, örneğin anesteziklerin veya antidepresanların sinaptik etkileri ve elektrofizyoloji, örneğin aksiyon potansiyelleri gibi mikro mekanizmalar hala temel önemdedir. Dalga yaklaşımı bu mikro süreçlerin ürettiği makro ölçekteki düzeni vurgular. Öte yandan bazı genişletilmiş iddialar, örneğin hiperboyutsallık, beyin dalga fonksiyonlarının uzay zamanın ötesinde uzanabileceği gibi yorumlar bugün için spekülatiftir. Hiperboyutsallık fikrini biraz daha açacak olursak, 3 boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Peki bilinç bu perdenin arkasına sızıp daha yüksek boyutlara dokunabiliyor mu? Klasik açıklama der ki bilinç beyindeki nöronların ateşleme ve sinaps bağlantı dinamiklerinden doğar. Fakat bazı araştırmacılar, özellikle UNLV'den fizikçi Michael Pravisa, daha provokatif bir fikir öne sürüyor. Hiperboyutsallık. Yani evren bildiğimiz 3 uzay artı bir zaman boyutunun ötesinde saklı boyutlara sahip olabilir ve bilinç yaratıcı sezgi anlarında ya da yoğun farkındalıkta bu boyutlarla arayüz kuruyor olabilir. Bu bilinç eşittir dalga desenlerinin uyumu gibi dalga temelli yaklaşımlarla da akraba. Nöronlar notaları çalar. Deneyim geniş ölçekli uyum ve rezonanstan doğar. Pravisa bunun bilim ile metafizik arasında köprü olabileceğini savunuyor.
Hiperboyutlar varsa öte diye adlandırdığımız şey aslında daha yüksek bir geometrinin alanı olabilir. İddianın popüler fiziğe yaslandığı nokta sicim teorisi. Sicim teorisi zaten ek boyutlara ihtiyaç duyar. Evrendeki parçacık ve kuvvetler görünmeyen boyutlardaki titreşim biçimlerinden türeyebilir. Hatta uzay zamanın kütlesel cisimler etrafında eğilmesi, genel görelilik bile bazı yorumlarda daha yüksek boyutlu bir bükülmenin iz düşümü gibi düşünülebilir. Fizikçi Stephen Holler, hiperboyutsallık bilinç bağının boşlukları Tanrı ile doldurma God of the Gaps hatasına düşebileceğini, bilimin bilmiyorum deme hakkını kısabileceğini söylüyor. Üstelik deneysel erişimimiz sınırlı. CERN'ün büyük hadron çarpıştırıcısı bile ek boyutlara dair ikna edici bir imza sunabilmiş değil. String ölçeklerini görmek için bugünkünden çok daha yüksek enerjiler gerekir. Yani fikir estetik olarak çekici, matematikte verimli fakat ampirik kanıt olmadan sav olarak kalır. Bilinç araştırmaları, eğer bilinç alan ölçekli uyum ise geniş band koherans, kararlı dalga desenleri ve karmaşıklık ölçümleri gibi anlamlı biyobelirteçlere dönüşebileceğini söylüyor. Yapay zeka sadece düğüm ateşleme değil, alan dinamiklerini, uyum entegrasyonu hedefleyen mimariler üzerinden denenebilir. Kozmoloji ve fizikte ise ek boyut hipotezleri için yerçekimi dalgası tayfında ya da yüksek enerjili çarpıştırıcılarda özgün imzalar aranabilir. Hiperboyutlar gerçekten varsa bilincin onlarla temasını gösterecek ilk ölçülebilir işaret ne olurdu? EEG ve MEEG'deki kalıcı ve geniş ölçekli koherans sıçramaları mı? Çarpıştırıcılarda ek boyutla tutarlı enerji momentum kayıpları mı? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.